Selam arkadaşlar. Bu dersimizde ya da bu videomuzda R Markdown'da atıfta bulunma ve kaynakça oluşturma konu başlığını işleyeceğiz. Ve alt başlığımız BIP, text ve CSL. Bunu adım adım işleyeceğiz. MS ya da Microsoft Word ile karşılaştırıldığında R Markdown referans verme ve atıfta bulunma ve kaynakça oluşturmada oldukça etkin. Burada takip edeceğimiz adımlar, birincisi kaynakların yer aldığı BIP dosyası oluşturmak. Bu adımda BIP text dosyası oluşturmayı göreceğiz. Bu BIP text dosyasında çalışmamızda kullandığımız ya da atıfta bulunduğumuz eserlere ait künyeler BIP text formatında yer alacak ve bunları .bib uzantılı bir text dosyasında saklayacağız. Gelin ilk önce BibTeX dosyası oluşturalım. Chrome açalım. scholargoogle.com'a gidelim. Burada environmental degradation yazalım. Bizim BibTeX dosyamızı diyelim ilk 3 kaynaktan oluşturalım. Burada alıntı yap diye bir ifade var. Oraya tıkladığımızda çeşitli formatlarda nasıl referans, bu kaynağa nasıl referans vereceğimize ilişkin çeşitli formatlar mevcut. Burada BibText'e bastığımızda bu kitabın künyesi gelmekte. Başında cinsi kitap olduğu ve burada atıfta bulunurken kullanacağım künyesi mevcut. Anahtarı mevcut. Diğerleri de atıfta yer alacak bilgiler. Bunu alıyoruz, kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra File, New File, Text File'a gidiyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra kaynakçamda kullanacağım ikinci kaynak. Alıntı yapayına gidiyorum. BibText'e gidiyorum. Bu makale, article. Bunu şu şekilde yine kopyalıyoruz. Ve geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Bu bir tane daha yapıştıralım. Bir tane daha kaynağımız olsun. Alıntı yap. BibTeX. Bu da yine bir makale. Bu şekilde bütün eserleri bu şekilde alt alta BibTeX dosyası oluşturmak için alt alta koyuyoruz. Daha sonra Save as'e geliyoruz file'ın altında. Bu dosyaları ben R Markdown'da tutuyorum. R Markdown. Buna kaynakça bib diyelim. Kaynakça bib diyelim. Save yapalım. Tekrar dosyamıza geri dönelim. Adımlarımızı takip edelim. Artık bib dosyamızı oluşturduk. İkinci olarak hangi kaynakça verme kuralını kullanacaksak ona ait bir text formatında yine aynı BibText'te olduğu gibi bir CSL Citation Style Language'e tekabül ediyor baş harfleri. Dosyası oluşturacağız. Bunun için yapmamız gereken hangi formatta kaynakça oluşturacağımıza karar vermek.
Genelde biz bu kararı vermeyiz. Bu kararı neye göre alırız arkadaşlar? Eğer bu eseri bir yerde yayınlayacaksak yayınlayacağımız derginin, yayın evinin kuralına göre belirleriz. Bu kaynakça verme formatını belirleyen kodları elde edebilmek için GitHub CSL yazdığımızda arama motoruna şuraya GitHub CSL yazdığımızda nereye ulaşıyoruz? Bir web sayfasına, GitHub'ın konuyla ilgili web sayfasına ulaşıyoruz. Burada ilk iki sonu CSL ile biten ilk iki dosyayı kaydedelim. Kaydettikten sonra bu kuralları, iki farklı kural olsa gerek bunlar. Kuralları nasıl hızlıca uygulayabileceğimizi görelim. İlk önce dosyanın üzerine tıklıyoruz. Sonra kopyalaya basıyoruz. Biraz uzun sürüyor. Kopyaladık. Buraya yine biraz önce olduğu gibi new file, new text file'a gidiyoruz. Sonra yine file'a gidip yapıştırdıktan sonra save as diyoruz. Kaynakça verme kuralı 1 diyelim. KVK1. Daha sonra farklılığı görebilmek için nasıl hızlıca, etkin bir şekilde farklı bir kaynakça verme biçimine geçebildiğimizi görmek için diğer bir kural daha kopyalayalım. Geri gelelim burada. Burada diğer bir dergi var. O derginin yine aynı yöntemi takip ediyoruz. Gelelim. New file, new text file yapıştıralım. Kopyalamamışız. Kopyaladık. New file, new text file'a gidelim. Yapıştıralım. Sonra yine benzer şekilde save as kaynakça verme kuralı 2 CSL şeklinde kaynakça verme kuralı 1'i CSL formatında kaydetmedik. Onu da CSL formatında kaydettikten sonra tekrar dosyamıza geri dönüp kaldığımız yerden devam edelim. Bu işlemi mükemmel yapan stiller ya da biçimler arasında değişiklik yapmak istediğimizde stillerin kodunu kaydettikten sonra biraz önce yaptığımız gibi YML kısmında ya da meta dosya YML kısmı şu kısım oluyor. Bu kısımda stil ya da biçimi kaynakça verme biçiminin isim değişikliğini yaptığımızda
ne yapabiliyoruz? Bunu kaynakçamıza uygulayabiliyoruz. Son adımda ise metnimizin içinde atıfta bulunacağımız yerlere atıfta bulunduktan sonra hem aynı anda hem atıfımızı bulunmuş oluyoruz hem de kaynakçamızı oluşturmuş oluyoruz. Yalnız bunu yapabilmemiz için neye ihtiyacımız var? İlk önce belgemizin içinde referans yani kaynakça adlı bir başlığımızın olması gerekiyor. Ve YML kısmında neyi koymamız gerekiyor? Kaynakça oluşturacağımızı ifade etmemiz gerekiyor. Kaynakça dosyasının ismini vermemiz gerekiyor. Kaynakça dosyamızın ismi neydi? Biraz önce oluşturduk. 3 tane makaleyle. Evet. Armart Dağı'na gidelim, hatırlayalım. Kaynakça BIP diye oluşturmuştuk. Şuraya kaynakça BIP'i yazıyoruz. Kaynakça verme kuralı KVK 1 şeklinde CSL dosyamız. Şu şekilde şu an herhangi bir yere atıfta bulunmadık. Dolayısıyla herhangi bir kaynakça oluşturulmadı. Bakın sonuna geldiğimizde kaynakçamızda hiçbir şey yer almıyor. Referans kısmımızda. Gelin buralara bu dosyamızdan 3 tane referans verelim. Nasıl veriyoruz? Onu görelim. Dosyamızın ismi neydi? Kaynakça BIP'ti. Kaynakça BIP'e gidelim. Bizim neye ihtiyacımız var? Örneğin bu anahtara ihtiyacımız var kaynakça verirken. Bu anahtar lazım bize. Köşeli parantez açıyoruz. Buraya e-mail işareti ya da et işaretini koyuyoruz. Akabinde de anahtarımızı koyuyoruz. Artık buraya kaynakça verdik. Gelin şuraya diğer kaynağımızı verelim. Benzer şekilde gidiyoruz. Kaynakça BIP'ten künyesini anahtarını alalım. Lee 2006 demokrasi kopyaladık. Kopyaladıktan sonra yine köşeli parantez açıyoruz. Benzer şekilde. Üçüncüsünü yine yapmayalım. Bunu da aynı şekilde başka bir yere onu da koyabiliriz. Hızlıca Neat'e bastığımızda bakın burada Howard 1991, burada Lee and Reveni 2006 şeklinde. Bakın burada da referansımız otomatikman oluşturuldu. Neye göre oluşturuldu? KVK 1.CSL'ye göre oluşturuldu. Gelin bunu KVK 1.CSL yerine kaynakça verme stilimizi değiştirdiğimizi varsayalım. Bu takdirde Neat'e bastığımızda bakın biraz önce bu ifadeler kalındı. Onlar değişti. Kaynakça verme kuralı değişti. Elimizde kaynakça dosyamız BibTeX formatında olduğu sürece ve stilimizi biliyorsak hızlıca ne yapabiliriz?
kaynakça verme stilimizi değiştirebiliriz. Başka bir durum, bir notumuz var burada. Kaynaklarımızın yer aldığı birden fazla dosyamız olabilir. Farklı BibTeX dosyalarını aynı anda ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Örneğin yine buraya bir köşeli parantez açıyoruz. Kaynakça bib'in yanı sıra atıf bib şeklinde ya da başka dosyamız da olabilir. Şuradan bakalım. Atıf bib var. Ref bib şeklinde 3 tane kaynağımızın olduğu dosya olduğunu varsayalım. Atıf bib'de ne var bilmiyorum ama atıf bib'i ne yapabiliriz? Şu şekilde ya da open file'dan açabiliriz. Open file'dan. Ama burada olduğu için örneğin rbase keys'ini kullanıp kaynakçada bir manuelin yani kullanma kılavuzunu ne yapacağız? Referans olarak göstereceğiz. Bunun anahtarı r-base. Geldiğimizde örneğin şuraya yine köşeli parantez açıyoruz. Et işareti r-base şeklinde. Init'e bastığımızda ürettiğimiz dosyayı bakın burada üçüncü bir kaynak oluştu. Böyle oldukça etkin bir şekilde R-Mart'tan da kaynakça ne yapabiliyoruz? Oluşturabiliyoruz. Bu dersimiz burada sonlanmakta. Hoşça kalın.